İyi günler. Merhaba. Ben Hüseyin Öktem. Daha önceki videolarımda ekonomiye dair, Orta Doğu'ya dair, gündeme dair bilgiler vereceğimi, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağımı söylemiştim. Bugün için özellikle gelir dağılımı üzerinde konuşmak istiyorum. Daha önceki videolarda gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi, gelir dağılımın GDP dedikleri, gelir dağılımının ona göre karşılaştırılmasının çok önemli olduğunu söylemiştim. Ama daha çok şeye konsantre olmuştuk. Gayri safi yurt içi hasıla ne büyüklükte, ülkelerin büyüklükleri açısından buna bakmıştık. Şimdi burada bu çerçevede gelir dağılımı ile ilgili ilk başta bir işsizlik konusunu dikkate almak lazım. Çünkü işsizliğin olduğu bir ortamda gelir dağılımından bahsetmek mümkün değil. İşsizlikle ilgili Türkiye'de şu andaki işsizlik ortalamada %13-14 civarında. Ama gençlerde %24-25'ler civarında. Bazı şehirlerde bu rakamlar çok daha da büyümektedir. Türkiye ortalamasında %13-14 olmasına rağmen bazı şehirlerde %20'lere varan işsizlik yüzdeleri bile var. Bir de buraya hiç iş aramayanları katarsak o zaman daha da yükselmiş olur. Şimdi ben küçükken hatırlarım Siirt'te o zamanın politikacıları işte Siirt'e kadrolar getiriyoruz. İşte 100 kadro getirdik, 300 kadro getirdik şeklinde bir şey söylerlerdi. Hatta o zaman da küçükken anlamazdım. Ama meğer işsizlikten ve işsizliği önlemek için yaptığı işlerden bir anlamda bahsederlerdi. Bu şekilde kadro getirerek çözmeye çalışırlardı ama asıl Türkiye'nin problemi bu şekilde çözülemez. Halbuki devlet küçülecek, hantallığı üzerinden atacak. Devlet sadece koordine edecek ve dağılımı eşit şekilde, eşite yakın şekilde, tamamen eşit yapma şansı da yok ama eşite yakın bir şekilde mutlaka yapması lazım. Yoksa devlet bekçi, 20 bin tane bekçi tamam başka nedenlerden dolayı alıyorlar olabilir ama 20 bin bekçi, 50 bin bekçi, 100 bin bekçi veya 100 bin memur şeklindeki bir takım şeylerle bunun önüne geçilemez. Bizim bu yapıyı değiştirmemiz lazım. Bu yapı kendi kendine yeni iş hacimleri, iş yaratan bir ortam yaratmamız lazım. Hep bunu vurgulamaya çalıştığım esas nokta budur. Bunun da başı eğitimdir. Yani eğitim dedim. Diğeri de yatırım ama şimdi bunun oluşabilmesi için ortamın bunu destekleyici bir şekilde olması gerekir. Şimdi bizim Türkiye'nin de imkanları belli. Her şeyi de devletten beklemek mümkün değil. Devlet onu da yapsın, bunu da yapsın, şunu da yapsın. Tamam daha ileri seviyede kalkınmış, gelişmiş ülkeler seviyesinde değiliz. Onlar 40, 50, 60 bin dolarlar kişi başı gelirleri varken biz 12.500'e çıkmışız. İşte bugün 8-9 binler civarında. Dolayısıyla her şeyi de onlardan beklemek mümkün değil. Kişiler, yöneticiler, herkes bir şekilde buna gayret etmeli. Şimdi bu şekilde ancak biz bunun içinden çıkabiliriz. Bir tane benim yaşadığım bir olay var. Mısır'a iş gereği çok sık seyahat ederdim. Mısır'a gidişimde Naga Hammadi denen bir yere gidiyoruz. Oraya giderken de Kıyna denen bir yerden geçiyoruz. Şimdi o Kıyna öyle bir yerdi ki orada durduğumuzda ve yemek yiyecek bir yer yok, ekmek alacak bir yer yok. Sadece sunbread dedikleri güneş altında yaptıkları ekmeklerden alır. Yanımızda da peynir tutardık. O şekilde geçer giderdik ve oraya yeni bir vali atanıyor ve bu vali orada aynı zamanda governor şeklinde diyorlar. Aynı zamanda belediye başkanı bu. Vali oraya geliyor, milleti topluyor diyor ki ya bakın bizim ülkemizin durumu belli. Hep her şeyi oradan beklersek biz bunu yapamayız. Dolayısıyla biz kendi kendimize biz burayı büyüteceğiz, burayı düzelteceğiz. Ne olacak? İşte ana bir caddeden başlayalım. Ondan sonra diğer tarafa yayarız. Şeklinde bir şey söylüyor. Herkes de şöyle diyor. Ya bu vali de geldi. İşte kendi çıkarları için bir takım bir şeyler toplayacak. Diğerleri gibi diye düşünüyor. Ve öyle düşünüyorlar ama diyorlar ki hadi vali gelmiş. Bir şey istiyor. Bir ana cadde seçiyorlar. Ana caddenin için o caddenin üstündekilerden belli bir miktar para toplanıyor. Ve hakikaten o vali o bütün parayı oraya devletten de aldığı imkanları da kullanıyor. O ana caddeyi adam ediyor. Bir süre sonra o ana cadde o kadar güzel hale geliyor ki herkes oraya gitmeye başlıyor. Ve oranın değeri artıyor. Oradaki dükkan değeri artıyor. Alışveriş oraya kayıyor. Derken öbür caddelerde aynı validen aynı taleple bulunuyorlar. İnanılmaz bir değişim yaşanıyor. Ve o vali gidip oradaki tarihi eserleri buluyor. Tarihi eserleri düzeltiyor.
gezilebilir hale getiriyor. Ne oluyor? Oradan kaçanlar tekrar geri geliyorlar. Emekli olup Kahire'ye gidenler oraya geri geliyorlar. Bir anlamda şehrin nüfusu artıyor ve oradaki evlerin değeri artıyor. Ne oluyor? O zaman herkes biliyor ki bu vali sadece şehrin büyümesi amacıyla ve oranın gelirinin dağılması amacıyla yaptığı bir çalışma. Herkes ona destek oluyor. Ve bu şekildeki bir kıvılcım bir anlamda bu işi başlatıyor. Dolayısıyla burada bunu aynı şekilde hani göreceksiniz Kıyınaler'de resimde gördüğünüz gibi. Kıyınaler'de Mısır'ın neresinde. Sonra bu kişinin tayini çıkıyor. Devlet ona diyor ki gel şurada başka İskenderiye üzerindeki başka bir şehri de adam et diyor. Millet yollara dökülüyor. Bırakmıyor onu. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de de buna benzer insanlar var. Fazlasıyla da var. Yeter ki bu insanlar çalışan adam hata yapar. Çalışan adam çalışır, didinir, çabalar, hata da yapabilir. Önemli olan çıkar çatışması kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmeden devletin, halkın menfaatleri doğrultusunda çalışması. Şimdi burada ne dedik? İşsizliği azaltmak için büyümek lazım. Bunun için de dengeli büyüme olması gerekir. Eğer dengeli büyüme olursa işsizliği azaltmamız demek bir anlamda geliri de dağıtmamız demek manasına gelir. Şu andaki gençlerden 1/4 işsiz. 1/4 işsiz. Yani böyle bir toplumda büyüme beklemek çok zor. Dolayısıyla buna mutlaka el atmamız lazım. Şimdi büyümek için, işsizliği azaltmak için büyümek lazım. Büyümeyi de kaliteli bir büyümek olacak. Yani 3 ileri bir geri şeklinde olmaması lazım. Hani derler ya az olsun, temiz olsun. Yani Batılılar da böyle yapıyor. %2 büyüyorlar, %3 büyüyorlar, %2, %3, %3, %4. %4 büyüdükleri zaman çok büyüdük diyorlar. Tamam bizim onları yakalayabilmemiz için çok daha fazla büyümemiz lazım. 6, 7, 8 büyümemiz lazım. Ama 6, 7, 8, 9, 10 yapıp tekrar 1-2'lere düştüğümüz zaman bütün o kazanımlarımızı kaybederiz. Dolayısıyla büyüme dengeli ve planlı programlı olması lazım. Şimdi büyüme için de dedik adaletin oluşması lazım. Özgür ortamın olması lazım. Dengeli, eşit, dağıtılmış bir destek olması lazım. Kişiler bunlardan var olan imkanlardan faydalanması lazım. Bir de ortam uygun olarak dış yatırımı Türkiye'ye çekmemiz lazım. Şimdi bu şekilde daha önce yapılan çalışmalarda Türkiye bugünkü yönetim 12.500 dolara çıkmıştı. Ve 12.500 dolar hani bunun bir üst limit gibi gözüküyorsa da aslında daha alınacak çok yol vardı. Maalesef o günden sonra tekrar geriye doğru bir dönüş oluştu. Tabii Türkiye'nin her zaman şunu söylemek çok kolay. İşte dış güçler var. Hakikaten var. Doğrudur. Ben de katılıyorum ona. Ama bütün bunları oraya bağlamak o zaman sorunu çözmekten uzaklaşmak demek olur. Bu yapıyı esaslı teşkil etmek gerekir. Tekrar 12.500 lira, 15.000 lira, 25.000 lira daha önce benim arkadaşım bana hatırlattığı gibi satın alma gücü paritesine göre çok daha yüksek durumdayız. %28.000, 30.000'lerdeyiz. Ama buna göre Mısır'da çok yükseklerde ama dediğim gibi bunlar kağıt üstünde hesabi değerler. Fiiliyatta normal kişi başı gelirleri bile oraya koyamıyoruz. Şimdi büyüme olmazsa dolayısıyla işsizliği aşağı indiremeyiz. Bunun için mutlaka dengeli bir büyüme sağlamamız gerekir. Şimdi diyelim ki dengeli büyüdük ve ilerliyoruz. Şimdi var olan büyümenin hesabında yapılan bütün hizmetlerin toplamı bu. Ama bunların dağılımı söz konusu. Şimdi bunlar şöyle düşünün. 83 milyon, 84 milyon, 85 milyon hani yabancılar da var şimdi. 84 milyon, 85 milyon vatandaşımız var. Bütün hepsinin bir kişiye gittiğini düşünürsek böyle bir gelir dağılımı olamaz. Onu demek istiyorum. Yani var olan Türkiye'nin gelirlerinin mümkün mertebe eşit dağılması, tamamen eşit dağılması mümkün değil. Bu çalışmaya aykırı bir durum. Dünyada
Böyle bir ülke de yok. Ama adaletli olması çok önemli. Alınacak olan mali politikalar, gelir dağılımı politikalarının buna uygun yapılması önemli. Eğer biz bunu yapamazsak tabii ki sonuçta bir takım sosyal problemler mutlaka çıkar. 100 yıl önce, 110 yıl önce 1912'de Gini isminde Corrado Gini bir İtalyan yapmış olduğu bir çalışmayı herkes benimsemiş. Bütün ülkeler bunu takip ediyor. Şimdi burada resimde gördüğünüz gibi gelir dağılımları 0 ile 1 arasında bir dağılım gösteriyor. OECD ülkelerinin ortalaması 0.31. Türkiye 0.41 civarında. Amerika'da 0.41 ama Amerika geçen de söyledim. Rezerv para ile yaptığı için bir de onların 50 binin üstünde kişi başı gelirleri olduğu için onlardaki yansıması daha az. Mamafi yine de sosyal patlamalara yine de çok ciddi şekilde sebep veriyor. Yani gelir dağılımını düzeltemeyen ülkelerde her zaman sosyal patlamalar kaçınılmaz hale gelir. Gelir dağılımını en iyi şekilde yapan Kuzey Avrupa ülkeleri, işte Danimarka, Norveç, İsveç, oralarda 0.20 ile 0.30 arasında, 25 arasında 0.25, 26, 28 o civarda. Almanya, Fransa oralarda da 0.30'lar civarında bir gelir dağılımı var. Türkiye'de 0.40 maalesef çok yüksek. OECD'nin ortalamasının da 0.1 üstünde. Ya 0.1 küçük bir rakam. Öyle değil. Şimdi burada şöyle bir örnek verirsek, Türkiye'de 2018 değerlerine göre en yüksek gelire sahip %20, en yüksek gelire sahip %20'lik porsiyon gelirin %47'sini alıyor. 48'ini alıyor. Yani yarısını alıyor. Şöyle düşünün. Basit bir hesap yapalım. En yüksek geliri alan %20 Türkiye'nin gelirlerinin %50'sini alıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bana göre değil. Benim tecrübeme göre değil. Dolayısıyla bunu düzeltmek de mümkündür. Mümkündür. Buna göre bunu dikkate alan politikalar üretilebilir. En kötü geliri alan ilk %20 ise gelirin %6'sını alıyor. Bakın, kötü olan %20 altısını alıyor, iyi olan %50'sini alıyor. Bunu birebir yapmak mümkün değil. Hiçbir ülke yapamamış. En iyi ülke bile yapamamış. Şimdi burada Gini katsayısı dedikleri bu Gini katsayısı nasıl hesaplanır? Tabii bunun detay hesabına girmeye gerek yok. Ama buradaki fotoğraftan da görmüş olduğunuz gibi bunun 0 ile 1 arasında değişen değeri var. Ne kadar 0'a doğru yakın olursa o kadar doğru bir gelir dağılımı var. Dediğim gibi 0-20-25'ler arası dünyadaki en iyi değerler. Onlar da Kuzey Avrupa ülkelerinde oluyor. Demek ki orada hem enflasyonu tutuyorlar hem gelir dağılımına iyi bakıyorlar. Dolayısıyla oralardaki insanların daha mutlu bir toplum olma şansı daha yüksek. Bizim de hem büyümemiz lazım. Büyümek için gerekleri daha önceki bugün de aşağı yukarı söyledim, tekrar ettim. Bunu yaparken de bu gelir dağılımını mutlaka dikkate almamız lazım. Geliri dağılımı uygun olmayan bir şekilde bir dağılım olması durumunda mutsuz bir toplum yaratmış oluruz. Mutsuz bir toplumun aktivasyonunun büyümeye katkısının daha az olacağını düşünebiliriz. Devletimiz o politikalarını üretirken bunu mutlaka dikkate almalı. Bizimle Amerika'nın dediğim gibi gelir dağılımları maalesef kötü. Öyle diyebilirim yani. Şimdi bu gelir dağılımı düzeltilmiş, daha iyi hale getirilmiş olan toplum tek başına sadece alınacak olan kararlarla bunu elde etmek mümkün değil. Ama yönetim bu kararlarında devamlı bu Gini katsayısı yükseliyor mu, daha kötüye mi gidiyor, azalıyor mu, daha iyiye mi doğru gidiyor? Buna mutlaka bakması lazım.
Bugün gelir dağılımıyla ilgili bilgilendirmek istedim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basınız. Beğendiyseniz lütfen abone olunuz. Eğer beğendiyseniz lütfen paylaşınız. Ailemizi birlikte beraber büyütelim. Daha iyi, daha güzel günlere, daha müreffeh günlere hep beraber, hep birlikte. Selamlar, sevgiler. İyi günler.